ABD, İran'ın donanmasını tamamen yok ettiğini söylüyor. Ama Hürmüz'den içeri girmeyi her denediklerinde İran kıyılarından sürüler halinde gelen bir saldırı dalgasıyla boğuşmak zorunda kaldılar. İran kıyılarından akın akın bir şeyler geliyordu. Hem de her seferinde. O zaman donanmanın yok olduğu iddiası yalan mı? Gemilerin vurulduğu görüntüleri de defalarca paylaştılar aslında. Daha savaşın ilk gününde İran donanmasının yarısından fazlası limandan bile çıkamadan imha edildi. Ama bunlara rağmen İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabildi. ABD'nin gemilerine denizden tacizlerde bulunabiliyor ve ABD donanması Hürmüz'ü kapatamıyor. Bu nasıl olabiliyor dendiğinde de karşımıza ilk çıkan kavram İran'ın denizdeki sivrisinek filosu. Bugün bu filoyu tüm detaylarıyla konuşalım. İran donanması savaş öncesi ne kadar güçlüydü? Gerçekten yok oldu mu? Sivrisinek filosu ABD donanmasını geri püskürtebilecek kadar güçlü mü? Bugün hızlıca bu sorular üzerinden ABD-İran deniz savaşını değerlendiriyoruz. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail koalisyonu İran Savaşı'nı başlattı. Başlangıçta hedefin İran'ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesi olduğu duyurulmuştu. ABD operasyonu yapmak için en kabul edilebilir bahaneyi aradığından dolayı meseleyi tabii ki nükleere bağladılar. Ama sonrasında gördük ki bu savaş topyekün bir imha savaşı. Çünkü İran'ın bütün askeri altyapısını daha savaşın ilk gününde hedef aldılar. Özellikle de deniz kuvvetlerini. İran bu savaşın öncesinde bölgedeki en sağlam deniz gücüne sahip olduğunu iddia ediyordu. Ama savaşın sonrasında bu durum tamamen değişti. Zaten bugün konumuz olan sivrisinek filosu bu süreçten dolayı üzerinde konuşulur bir hale geldi. O yüzden öncelikle İran donanmasının savaşın öncesindeki ve sonrasındaki durumunu bir değerlendirmekte fayda var. Saldırılardan önce İran'ın deniz gücü iki ayrı yapıya bölünmüştü. Ama bu ikisi birbirini tamamlayan yapılardı. İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri. İki ayrı güç var ama ikisinin farklı hakimiyet hedefleri, farklı alanları ve farklı enstrümanları vardı. İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri açık denizlerde bayrak göstermeye çalışıyordu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ise Basra Körfezi gibi sığ sularda. İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda operasyonel kabiliyetini arttırmaya çalışıyordu. Elinde o zamanlar caydırıcı olduğunu iddia ettikleri platformlar vardı. Mesela yerli üretim Modge sınıfı fırkateynler ya da Rus yapımı kilo sınıfı denizaltılar. Tahmini olarak savaştan önce 3 adet kilo sınıfı denizaltıya, 5 adet Modge sınıfı fırkateyne sahiptiler. Bu fırkateyn sınıfı güdümlü füze kabiliyetine sahip. Bunların dışında İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin elinde 3 adet Alvand sınıfı fırkateyn vardı. Bunlar hafif fırkateynler. Operasyonda yüzey savaşı ve daha çok devriye görevi görüyorlardı. Su üstünde bir de kısıtlı bir gemisavar kapasitesine sahip olan 2 adet Bayandor sınıfı korvete sahiplerdi. Suyun altındaysa kilo sınıfı denizaltıların yanında 1 adet Fateh sınıfı denizaltı, 20'den fazla da Gadir sınıfı mini denizaltı sahibiydi İran. Yani baktığınızda İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri envanteriyle aslında güçlü sayılabilecek bir deniz kuvvetiydi. Tabii bunu bu sistemlerin modernliğini, caydırıcılığını veya silah sistemlerini falan göz önünde bulundurarak söylemiyorum. Sayıca ciddi bir güç diyebiliriz. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin ise tamamen farklı bir filosu vardı. Az önce dediğim gibi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin hedef alanı oldukça farklıydı. Onlar Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin iç güvenliğinden sorumlu ve onların doktrinleri tamamen sürü taktikleri ve yüksek hızlı saldırı botları üzerine kurulu. O yüzden bugün daha çok konumuz bu. Ama oraya geçmeden İran donanmasının güncel durumunu yani savaş sonrasının durumunu konuşmakta da fayda var. 28 Şubat gecesi başlayan saldırılarda ABD'nin ve İsrail'in hava gücü, İran'ın karadaki askeri hedeflerinin yanında en yoğun bombardımanı 3 noktaya odakladı. Özellikle savaşın ilk 24 saatinde Bender Abbas, Buşehir ve Çabahar limanlarını yoğun şekilde ateş altına aldılar ve defalarca vurdular. İran donanmasının önemli unsurları daha denize bile açılamadan buralarda imha edildi. Saldırının ilk saatlerinde İran'ın en stratejik denizaltıları ve su üstü gemileri iskelelerinde vuruldu. Tabii bütün vurulan sistemlerle ilgili çok net, çok detaylı bilgiler yok. ABD'nin vurdum dediğini İran inkar ediyor. Bu da gayet doğal. Çünkü savaşın bir cephesi de psikolojik cephedir. Psikolojik üstünlüğü kaptırmamak için hiçbir devlet aldığı hasarı tam olarak açıklamaz. Baktığınızda ABD tarafı da İran'ın saldırılarını sürekli olarak reddediyor. Ama paylaşılan görüntülerden kesin olarak
olarak imha edildiğini bildiğimiz sistemler de var. Mesela Bandar Abbas'ta İran'ın en yetenekli denizaltılarından biri, yani kilo sınıfı bir denizaltı rıhtımdayken ağır bir isabet alıp battı. Bunun dışında İran'ın Şahit Bagheri gemisinde hatırlarsınız. Bir kargo gemisinden İHA taşıyıcı gemiye dönüştürülmüştü. Hatta o dönemler TCG Anadolu'yu kopyalamaya çalıştılar filan diye haberler de yapılmıştı. O geminin zaten askeri anlamda bir caydırıcılığı olmayacağını o zaman da söylemiştik. ABD'nin saldırılarında bu bir kere daha kanıtlandı. 2 Mart'ta yapılan bir saldırıda İran'ın amiral gemisi olarak gördüğü bu gemi ağır hasar aldı ve operasyonel kabiliyeti tamamen yok edildi. Mart ayının başlarında Mudge sınıfı yine 3 gemi saldırılarla batırıldı. ABD denizaltısı tarafından torpillenen gemiler de var ama ağırlıklı olarak İran gemileri hava saldırılarıyla vuruldu. Bunların dışında da farklı tarihlerde yapılan saldırılarda İran'ın başka donanma unsurları da vuruldu. Mesela İran'ın mayın dökme gemilerinin neredeyse tamamen imha edildiği biliniyor. Mini denizaltılarının 11'inin imha edildiği, sadece 5'inin gizlenebildiği biliniyor. Yani İran Deniz Kuvvetleri envanteri savaş sonrasında tarihin en düşük seviyesine geriledi. Mayıs başı itibariyle İran'ın artık operasyonel anlamda bir donanma varlığına sahip olmadığı açıklandı. Elinde kalan unsurlar büyük oranda hasarlı veya yedek parça eksikliğinden dolayı limana hapsolmuş durumda. Sadece saldırılardan kaçmayı başaran birkaç mini denizaltı ve bazı küçük devriye botları olduğu biliniyor. Yani kısacası İran'ın son 20 yılda inşa etmeye çalıştığı yerli deniz savunma sanayisi neredeyse tamamen sıfırlandı. Hem de 1-2 hafta gibi kısacık bir sürede. Ellerinde ne kaldı derseniz sadece sivrisinek filosu. Sivrisinek filosuna geçmeden önce bir şey daha belirtmekte de fayda var. Ben böyle anlattığım zaman genelde İran donanmasının yok olmasından çok mutlu olduğumu düşünenler ve savaşta ABD'nin tarafını tuttuğumu düşünenler tarafından ciddi eleştirilere maruz kalıyorum. İran'dan çok haz etmediğim doğru ama elbette ki İran'ın karşısında ABD ve İsrail destekleyecek de değilim. Ama ortada bazı gerçekler varsa onları da anlatmak gerekiyor. Genellikle bizim medyayı izleyenler İran'ın savaşın baskın gücü olduğuna filan inanmaya başladı ama maalesef, bakın maalesef diyorum, sahadaki gerçekler bununla çok çelişiyor. Biz istesek de istemesek de ortada böyle bir gerçek var. İran'ın donanma varlığı tamamen yok edildi. Elinde kalanlar sadece gizlenebilen birkaç parça platform ve bugün konumuz olan sivrisinek filosu. Bizim bazı kanalları çok izliyorsanız İran'ın kara ordusuyla Washington'a girdiğini falan zannedersiniz ama ortadaki gerçekler bunlar. Ve şöyle de bir gerçek var ortada. İran hiçbir alanda tamamen yok olmadı. Yani donanması neredeyse bitti diyorsam da tamamen bitmiş değil. Ve denizde tamamen yok olmayışının en önemli göstergesi de bugünkü konumuz. Yani sivrisinek filosu. Zaten İran daha önce ne kadar donanma varlığı geliştirirse geliştirsin, ne kadar askeri gemi tanıtımı yaparsa yapsın, hiçbir zaman esas gücü olarak İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin gemilerini görmedi. İran muhtemel bir çatışmada İsrail ve ABD'nin hava gücü karşısında bu gemilerin çaresiz kalacağını zaten biliyordu. O yüzden farklı bir doktrin üzerine yoğunlaştılar. O da geleneksel donanmaların büyük ve pahalı savaş gemilerine karşı sayısal üstünlük, yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle karşılık vermek. Yani sivrisinek filosu İran'ın denizdeki esas doktriniydi ve bu konuda da gerçekten başarılılardı. Donanma dediğiniz zaman bu küçük deniz araçlarını ne kadar dahil edersiniz bilmiyorum ama denizde bunlar artık bir güç çarpanı. İran'ın bu doktrini de yeni değil. 1980'lerdeki İran-Irak Savaşı ve daha da önemlisi tanker savaşları döneminde elde edilen tecrübelerle şekillendi. Yani neredeyse 40 yıllık bir doktrinden bahsediyoruz. ABD gibi süper güçlerin karşısında büyük ve hantal savaş gemilerinin savunmasız kaldığını ta o zamanlardan gördüler. O yüzden de Tahran kaynaklarını ağırlıklı olarak küçük, hızlı, düşük radar kesiti alanına sahip ve çok sayıda üretilebilen bu platformlara yönlendirdi. Hiçbir zaman İran'ın hedefi deniz savaşı kazanmak değildi. ABD'ye karşı böyle bir şansının olmadığını o da biliyor. İran'ın sivrisinek filosuyla amacı düşmanın karar alma süreçlerini felç etmek, onu yıpratmak, onun hareket alanını sürekli tehdit altında tutmak ve çatışma maliyetlerini onun için sürdürülemez seviyelere çekmek. Çünkü bir sivrisinek filosundan bahsediyorsunuz ve aynı adını aldığı sivrisinek gibi. Bu tekneler tek başlarına ölümcül değiller ama yüzlercesi bir araya geldiğinde, bir platforma onlarcası, yüzlercesi aynı anda saldırdığında büyük bir platformu etkisiz hale getirebilecek bir kapasite ortaya çıkıyor. Yani İran sivrisinek filosuyla aslında Basra Körfezi'nde deniz kontrolü sağlamayı amaçlamıyor. Onun amacı rakiplerinin bu suları güvenli bir şekilde kullanmasını engellemek. Yani diyor ki burada bana huzur yoksa size de huzur yok.
Zaten biliyorsunuz Hürmüz Boğazı dar bir alan ve sığ sulara sahip. Yani devasa uçak gemilerinin ve devasa destroyerların burada çok rahat bir şekilde manevra yapması pek mümkün değil. İran'ın sivrisinek filosu diye bahsettiğimiz bu sürat tekneleri ise bu durumu bir avantaja çeviriyor ve onlar için bir pusu alanı ortaya çıkıyor. Maliyetleri düşük olduğu için bunu da sayısal üstünlükle sağlıyorlar. 1 milyar dolarlık bir destroyer'ın üzerine 50 farklı hızlı bot gönderdiğinizi düşünün. Bu botların hangisi füze taşıyor, hangisi intihar botu veya hangisi boş, sadece şaşırtmak için hareket ediyor. Karşıdaki geminin bunu saniyeler içinde çözmesi gerekiyor ve işte bunu çözmekte birkaç saniye bile gecikse gemi ağır hasar alabilir. Ya da bu ağır hasar alma ihtimali ortada olduğu için gemi hareket etmekten, o bölgede operasyon yapmaktan çekinip bölgeden uzak durabilir. Zaten dediğim gibi İran'ın esas amacı da her zaman bu. Çünkü sivrisinek filosunun fiziksel yıkım kapasitesinden çok oluşturduğu psikolojik baskı onları caydırıcı hale getiriyor. İran'ın hızlı botları ABD gemilerine tehlikeli derecede yaklaşabiliyor. Taciz geçişleri yapabiliyor. Telsizden tehditler savurabiliyor. Daha önce yaşandı bunlar. Birazdan değiniriz. Ama İran'ın sivrisinek filosunun esas tehlikeli yönü envanterin çeşitliliğinde ve filodaki sürat teknelerinin taşıdığı mühimmatların çeşitliliğinde gizli. Hatta burada kısaca bir platformlardan da bahsedelim. Yani İran'ın elinde neler var? Sivrisinek filosunun her biri belirli görevler için optimize edilmiş çeşitli sınıfları var. Mesela yüksek hızlı hücum botlarından başlarsak ilk olarak Haydar 110 hücum botuna değinebiliriz. Haydar 110 2025 yılının başında tanıtıldı. Yaklaşık 204 km hıza ulaşabiliyor. Deniz için bu gerçekten çılgın bir hız. 14 metrelik bir sistem. Karbon fiber bir gövdeye sahip ve radar izi oldukça düşük. Hem de dediğim gibi çok yüksek hızlı olduğu için imhası çok zor. Üzerinde 2 adet gemi savar füzesi var. Yani Haydar 100 hızla hedeflediği bölgeye ulaşıp füzeyi ateşleyip hızla geri kaçabiliyor. Bunun yanında bir de Seraj 1 var. Seraj 1 İngiliz yapımı Blade Runner 51 yarış teknesinden kopyalandı. Bunun da hızı saatte 150 km civarı. Genellikle 107 milimetrelik çok namlulu roket atar ve ağır makinalı tüfeklerle donatılmış bir tekne bu. Bu tekneleri İran daha çok mermi yağmuruyla büyük gemileri taciz etmek ve onların güverte üstü sistemlerine zarar vermek için kullanıyor. Bir de Zülfikar adında bir tekneleri var. Onun da hızı 130-140 km civarı. İran'ın çok yönlü platformlarından biri bu. 2025 yılında hava savunma kabiliyeti de kazandı ve bu dikey atım hücrelerinde 4 adet kısa menzilli uçak savar füzesi taşıyabiliyor. Yani Zülfikar'la birlikte İran artık bu sürat teknelerinin hava saldırılarına karşı tamamen savunmasız olmadığını gösterdi. Hesapta en azından öyle. Son olarak da yüksek hızlı hücum botlarında PKP 2 ve 3 teknelerinden bahsedelim. Son olarak bahsediyoruz ama İran'ın sivrisinek filosundaki en yaygın füze taşıyıcı platformu bu. Hızı saatte 100 kilometreye yakın. 2 farklı türde gemi savar füzesi taşıyabiliyor. Başarılı bir kullanımda küçük boyutlarına rağmen bir destroyer'ı saf dışı bırakabilecek ateş gücüne sahip. Tabii ki bir destroyer'ı imha etmesi kolay değil ama teknik olarak mümkün mü? Mümkün. Doğru koşullarda böyle bir durum ortaya çıkabilir. Yüksek hızlı hücum botlarının yanında bir de sivrisinek filosunda İran'ın otonom ve insansız deniz araçları var. Ukrayna-Rusya savaşı bu konuda bölgedeki bütün ülkeleri uyandırdı. Çünkü Ukrayna Rus donanmasına bu insansız ve otonom deniz araçlarıyla çok ciddi zararlar verdi. Bunu gören bütün bölge ülkeleri bu konuya ağırlık verdi. İran da bunlardan biri. Ama bu araçların kapasitesi çok net olarak bilinmiyor. Sadece İran'ın iddiaları var ortada. Genellikle yüksek patlayıcı kapasitesine sahip olduklarını biliyoruz. Terminal aşamaya gelene kadar bir operatör tarafından yönlendirildiklerini biliyoruz. Bir de terminal aşamaya girdikten sonra otonom şekilde ilerleyip hedefe çarptığını biliyoruz. Ama çok aktif kullanıldıklarını görmedik bugüne kadar. İşte İran'ın sivrisinek filosunu bu tekneler oluşturuyor. Peki bunlardan kaç adet var derseniz sayıları çok net belli değil. Ama İran'ın açıklamalarını baz alırsak toplamda 1500'ün üzerinde platformun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yapılan saldırılarda böyle bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Tabi burada bu filoyu konuşuyorsak bunların silah sistemlerine ve teknoloji kapasitelerine de değinmek gerekiyor. Sivrisinek filosu elbette sadece platform hızıyla öne çıkmıyor. Mühimmat çeşitliliği burada çok önemli. Mesela gemi savar füzeleri. İran'ın Nasr 1 ve Nasir füzeleri burada öne çıkıyor. Bunların 35 ile 50 kilometre arası menzillerinin olduğu biliniyor. 150 kilogramlık yarı zırh delici harp başlıkları var. Sivrisinek filosu bu füzeleri fırlattığında bütün şartlar istenildiği gibi olsa ve ABD'nin bir uçak gemisi bu füzelerle vurulsa elbette batmaz. Ama uçuş güvertesine ya da sensör sistemlerine ciddi zarar vererek gemiyi görev dışı bırakabilir. Ki bir uçak gemisine karşı savaşıyorsanız zaten öncelikli hedefiniz onu görev dışı bırakmaktır, batırmak değil. Bunların dışında bir de Nur ve Gader isminde füzeler var. Ama bunlar her ne kadar denizde kullanılıyor olsa da sivrisinek filosu için çok uygun
uygun değiller. Çünkü 120 ile 300 kilometre arası menzile sahipler ve sivrisinek filosundan bir tık daha büyük olan Tondar sınıfı botlarda kullanılıyorlar. Bu botlar da filonun içinde gösteriliyor bazı kaynaklarda ama tam olarak aynı şey değil elbette. Sivrisinek filosunun kullandığı en tehlikeli silahlardan biri Hüt. Bu bir roket torpido. Bu silah saatte 360 kilometre hıza ulaşıyor. Bu hızıyla geleneksel sualtı savunma yöntemlerini etkisiz bıraktığı söyleniyor. Menzili 15 kilometre ile sınırlı ama Hürmüz'ün dar coğrafyasında bu menzil oldukça etkili. Sivrisinek filosunun bir diğer önemli silah gücü de mayınlar. İran Hürmüz'ü bu küçük sürat tekneleriyle mayınlıyor. Yani hem bu sürat teknelerinin potansiyelini hem de taşıdıkları silahları göz önünde bulundurursak gerçekten etkili bir güçten bahsediyoruz diyebiliriz. Peki ABD'nin karşı tedbirleri neler? ABD bunlara karşı 3 katmanlı bir savunma yapısı kullanıyor. Öncelikle en uzak mesafede hava gücü devreye giriyor. İnsansız hava araçları ve deniz helikopterleri uzun mesafeden bunları tespit edebiliyor ve gemiye yaklaşmadan önce ilk imha girişimi bu platformlarla yapılıyor. Ardından Searem ve Hellfire füzeleri kullanılıyor. Bunlar da başarısız olursa falanks sistemi devreye giriyor ki bu dakikada 4500 mermi atan bir sistem olduğu için aşılması çok kolay bir savunma duvarı değil. Yani sivrisinek filosuna karşı ABD'nin de güçlü denebilecek bir savunma ağı var. Peki son bir soruyu soralım ve artık videoyu bitirelim. İran sivrisinek filosuyla Hürmüz'de ABD donanmasını bastırabilir mi? Yani ABD'nin Hürmüz'de geri adım atmasını sağlayabilir mi? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İran'ın Hürmüz'de tek gücü bu değil. Yani çok uzun bir kıyı şeridi olduğu için İran'ın aslında esas kozları kıyıdan fırlattığı sistemler. Mesela balistik ve seyir füzeleri. Bu savaşta ABD açısından en şaşırtıcı olan kısım şuydu. O kadar yoğun bombardımana rağmen İran füze gücünü korumayı başardı. Hala savaş öncesi füze stoklarının %70'ine sahip oldukları söyleniyor. O yüzden Hürmüz söz konusu olduğunda gemisavar balistik füzelerin ve kıyı savunma bataryalarının ayrıca konuşulması gerekiyor. İran'ın gemisavar füzeleri yani Basra ve Hürmüz serisi füzeleri ABD için yüksek hızları ve dik açılı vuruş kabiliyetleriyle hala büyük tehdit. Bunun yanında bir de kıyı savunma bataryaları var. 2000 kilometrelik bir sahil şeridinden bahsediyoruz. İran'ın gemisavar seyir füzeleri kamyonlara monte edildi ve bu sahil şeridi boyunca dağıtılmış durumda. Tabii ki bu platformların tespit edilmesi oldukça zor. Yani ciddi sıkıntılar yaşatır ABD'ye. Bunun yanında bir de kamikaze drone potansiyeli var. İran bunu çokça kullanıyor. ABD gemileri genelde engelliyorlar bu saldırıları ama yoğun bir satürasyon saldırısı gerçekleştiğinde bu kamikaze dronlarda ciddi işe yararlar. İşte tüm bu bahsettiğimiz potansiyelle birlikte sivrisinek filosu dediğimiz zaman bu filo anlam kazanıyor. Çünkü dediğim gibi İran bu filoyla ABD'nin donanmasını batırmak gibi bir hedefe sahip değil. İran'ın istediği tek şey ABD'nin Hürmüz'de rahat hareket etmesini engellemek. Bunu da sivrisinek filosuyla fazlasıyla başarabilir. Ki zaten başarıyorlardı. ABD'nin orada mayınlarla ilgili yaşadığı sorunların da başrolü bu filo. ABD donanmasının rahat hareket edememesi. Yani Hürmüz'ü tamamen kapatamamasının esas sebebi de bu filo. O yüzden kabus yaşatıyor desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Yani milyar dolarlık gemiler bazen böyle küçük sistemler karşısında işlevsiz kalabiliyor. Peki Türkiye bu tarz küçük gemiler konusunda ne durumda derseniz Türkiye bu konuda çok farklı bir çağda. Yani İran için 2026'yı konuşuyorsak şu an Türkiye 2050'lerde desek abartmış olmayız. Hatta isterseniz bunu başka bir videoda çok daha detaylı şekilde değerlendiririz. Çünkü çok detaylı bir konu. Şimdi bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Allah'a emanet olun.